Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün çok hoşunuza gideceğinizi umduğum harika bir başlangıç modeliyle karşınızdayım. Dümdüz örgüler örmeyi sevdiğinizi biliyorum çünkü ben de çok seviyorum. Neden? Hemen başlıyoruz böyle hop 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 örüyoruz. Harika böyle örgü projeleri ortaya çıkartıyoruz ama birazcık da böyle farklı olsun istiyoruz. Hafif modelli görünsün, biraz meşakkatli görünsün. Onun için de çok güzel bir başlangıç modelim var. Böyle dilim dilim bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Sanki böyle oya yapılmış gibi. Ama aslında o kadar kolay ki ilmek atarken oluşuyor bu dilimler. Gerçekten ilmek atarken bu oya gibi, dantel gibi dilim dilim başlangıcı yapabiliyoruz. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. İşte dilimli kenarımız sanki sonradan tığ işi yapılmış gibi değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Dediğim gibi ilmek atarken yapıyoruz. Bu kadar kolay. Başta da dediğim gibi çok güzel bluz eteklerine uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyelerine, bebeklerin yeleklerine, hırkalarının başlangıçlarına çok güzel durur. O yüzden ben bunu size Nako Elite Baby ile göstermek istedim. Çünkü bebeklerinizin cildine çok uygun, anti-peeling bir ip. Yani alerji yapmıyor. Böyle topaklanıp da çocuklarınızın, bebeklerinizin burunlarına kaçmıyor. Gerçekten çok güzel bir ip. Ben bu renkte yapmak istiyorum. Renk kodunu da söyleyeyim size. 10.001. Çok güzel bir renk. Şimdi ne yapıyoruz? İlmek atmaya başlayabiliriz. 4,5 numara şişim var. Bu ilmeği atarken bu dilimli ilmek için hem bir şişe hem de bir tığa ihtiyacınız var. Aslında çok kolay. Şimdi göreceksiniz. Bakıyorum 4,5 numara şişle örebilirsiniz diyor. Ben de 4,5 numara şişle öreceğim. Üzerine de 3 numara tığ koyacağım. Şöyle üst üste getiriyorum. Ve normal ilmek atar gibi. Normal ilmek atar gibi şöyle ipimi ikiye ayırıyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Hem tığa hem şişe geçiriyorum. Şöyle hem tığa hem şişe geçiriyorum. Ve 10 tane ilmek atacağım. Her bir dilim 10 tane ilmekten oluşuyor. Şöyle birinci ilmeğimizi de geçirdik. Onu da sayıyorum. Ve şöyle 2, 3, 4, 10'a tamamlıyoruz. 10 tane ilmek atıyoruz. On tane ilmeği attıktan sonra yumaktaki ipimi tığla bu 10 tane ilmeğin içerisinden çekiyorum ve çıkartıyorum. Ve en baştaki en son attığım ilmeği de yine tığıma alıyorum. Bakın şöyle geçirdim. Ve şişi çekiyorum aşağıdan. Ve bu 2 tane ilmeği şişe takıyorum. Böylece dilim oluşmuş oldu. Bakın, şimdi tığı çıkartalım. Gayet güzel toplandı. Şimdi ikinci dilim için yine ne yapıyoruz? Yine tığı koyuyoruz. Yine 10 tane ilmek atıyoruz. On tane ilmeği attıktan sonra yine yumaktaki ipimi alıyorum. Tığıma doluyorum. Ve atmış olduğum 10 tane ilmeğin içerisinden tığımla ipi çekiyorum ve 10 tane ilmeğin içinden şöyle çekerek çıkartıyorum. Bir tane ilmek çıkartmış oldum. Şöyle içinden. Ve şişin ucunda en son attığım ilmeği, bakın şurada en son atmış olduğum ilmek var. Onu da tığıma alıyorum. Geçiriyorum ve tığımı alıyorum. Şimdi şişi çıkartıyorum. Ve bu 2 ilmeği şişe takıyorum. Ve tığ çekebiliriz artık. İşte 2 tane dilim oldu bile. Bakar mısınız? Çok tatlı durmuyorlar mı? İşte böyle böyle istediğiniz kadar atabilirsiniz. 2 tane oldu. Şimdi ben bir tane daha atayım. 3 tane dilim için ilmeklerimi attım. Şimdi örgüye başlamadan önce şöyle bir tane ilmeğimi örüyorum. Ve araya bu 2 ilmeğin arasına 2 ilmek daha atıyorum.
Yani bir dilim 4 tane ilmekten oluşacak. İlk ilmeği ördüm. Şimdi 2 tane ilmek daha atıyorum üzerine. Şöyle. Ve en son tığımıza geçirmiş olduğumuz ilmeğimizi de örüyoruz. Bir dilim 4 ilmeğe çıktı bakın. Diğer dilime de aynı şeyi yapacağım. Araya 2 tane ilmek daha atacağım. 1 ve 2. Bunu da örünce bunda da 4 tane ilmek olmuş oldu. Üçüncüde de aynı. İlmeğimi örüyorum. Araya 2 tane ilmek atıyorum. Ve sonuncu ilmeği de örüyorum. Ve dilimlerimi oluşturmuş oldum. Yani başta da söylediğim gibi 3 tane dilimim var ve her biri 4'er ilmekten oluşuyor. 10 tane ilmek attık ama onlar aşağıya oluşturuyor. İlmek hesabını nasıl yapacaksınız? Kaç ilmek atacaksanız onu 4'e böleceksiniz. Ona göre dilimlendireceksiniz. Mesela 12 tane ilmek atmak istiyorsanız 3 tane dilim atacaksınız. Burada olduğu gibi. Şimdi benim 12 tane ilmeğim oldu. 3 tane dilim attım. Burada düz örgü örmüştüm. Şimdi burada da haroşa örgü öreceğim. Bundan sonra istediğiniz örgüye geçebilirsiniz. Artık başlangıcımız hazır oldu. İsterseniz düz, isterseniz haroşa, isterseniz pirinç, isterseniz selanik. Keyif sizin. Bundan sonra da modelinize başlıyorsunuz. Sadece başlangıç dilimler böyle oluşuyor. 10 tane ilmek attık. 2 tane ilmek çıkarttık. Sonra örmeden önce aralara 2 ilmek daha attık. 4'er ilmeğe çıkarttık. Şimdi haroşa öreceğim. Birkaç sıra öreyim ki model çok daha güzel kendini göstersin. Dilimler daha ortaya çıksın. İşte bakın harika dilimler ortaya çıktı. Haroşada da güzel görünüyor, düz örgüde de güzel görünüyor. Hangi örneği örerseniz örün dilimler kendini gösteriyor. İşte yapımı da bu kadar kolay. İşte dediğim kadar kolaymış değil mi? Sadece bir ilmek atışıyla böyle güzel oyalı dantelli bir başlangıç yapıyoruz. Sonra da istediğimiz örgü modelini örüyoruz ama ortaya çok güzel, harika örgü projeleri çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.